Merhaba çocuklar. Bu videomuzda sizlerle birlikte pino kartını kullanarak bir soğutmatik yapacağız. Artık içeceklerimizi çok sıcak içmek durumunda kalmayacağız. Makinemize koyacağız ve o kendiliğinden soğutacak ve afiyetle içeceğiz. Peki bu harika projeyi yapmak için nelere ihtiyacımız var? Bir tane pino kontrol kartı, DC motorumuz, ultrasonik mesafe sensörümüz, bağlantı kablomuz, pilimiz ve şapkası, USB kablomuz ve tasarımımız ile devremizi birleştirmemiz için bir tane silikon tabanca. Hemen DC motor ve mesafe sensörü nasıl çalışıyordu bunu hatırlayalım. Mesafe sensörümüz önündeki engelleri veya önünde bir şey var mı yok mu diye bunu görebiliyordu. 0 ile 400 santim arasında ölçüm yapıyordu. Üzerinde mor yeşil bir etiket var. Bu pino kartı üzerindeki mor yeşil etiketlere bağlayabileceğimizi gösteriyor bize. Hemen bağlantı kablosu yardımıyla ben 6 numaralı kapıya bağlıyorum. Sizler isterseniz 5 ya da 6 numaralı kapılardan birisine bağlayabilirsiniz. DC motorumu nasıl bağlıyordum? Hemen bakalım. DC motorumuzu bağlamak için de şöyle tuttuğumuz zaman sağ tarafta ve sol tarafta motor sürücü soketleri var. A1, A2 sağ tarafa denk geliyor. B1, B2 ise sol tarafa denk geliyor. Ben hemen A1 ve A2'ye takıyorum. Artık bilgisayarımızı pino kartımız ile bağlayabiliriz. USB kablosunun bir ucunu bilgisayara, diğer ucunu pino kontrol kartına takıyorum. Şimdi bilgisayarımdan M-Block programını açacağım. Şöyle tutayım. Şu an içerisinde kod kaldığı için çalışıyor. Bunun için ne yapmamız gerekiyordu? Hemen aygıt yazılım güncellemesi yapmamız gerekiyor. Geldim. Önce bir uzantılardan uzantıları yönet diyorum. Sonrasında arama bölümüne pino yazıyorum. Ve çıkan pino eklenti paketini indir diyerek indiriyorum. Ve kapatıyorum. Uzantılarımı kontrol ediyorum. Pino seçili mi? Evet seçili. Arduino da seçili ama Arduino ile işlem yapmayacağım için Arduino'yu kaldırıyorum. Kartlara bakıyorum. Arduino Nano seçili mi? Evet seçili. Bağlan deyip seri port diyorum ve çıkan COM değerini seçiyorum. Bende COM6 çıktı. Sizlerde COM3, COM5, COM7 gibi farklı değerler çıkabilir. Bu pino kontrol kartınızın bağlı olduğu seri portun ismi. COM6'ya şu an bağlantıyı oluşturdum. Bağlan deyip aygıt yazılım güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılım güncellemesi M-Block yazılımı ile pino kontrol kartımızın haberleşmesini sağlıyor. Bununla birlikte az önce burada yaşadığım durumdaki gibi eğer öncesinden bir proje yaptıysanız ve projenizin kodlarını içine attıysanız kartımızı sıfırlamamız gerekiyor. Sıfırlamak için de aygıt yazılım güncellemesi yapıyoruz. Ya da projeyi yaptık, bağlantısından, kodlarından, tasarımından eminiz. Çalışmıyorsa hemen yine bir aygıt yazılım güncellemesi yapıyoruz. Kapat diyorum. Robotlara geldim. Şimdi mesafe sensörümüzden bir değer okuyalım. Mesafe sensörümüzden değer okumak için mesafe değer okuma kod bloğunu alıyorum. Kaç numaralı kapıya bağlıysa onu seçiyorum. Ben 6'ya bağladığım için 6 numaralı kapı. Görünümden merhaba deyi alıyorum çünkü karakterime söyletmek istiyorum. Karakterime sürekli söyletmek istediğim için kontrolden sürekli tekrarlı kod bloğu ile merhaba deyi birleştiriyorum. Ve bir olaya bağlamak istediğim için yeşil bayrağı tıkladığımda sensörümün değer okumasını istiyorum. Gayet güzel. Şu an sensörüm değerleri okuyor. Elimi yaklaştırdığımda değerler küçülürken elimi uzaklaştırdığımda değerlerim büyüyor. Kırmızıya bastım, durdurdum. Hemen DC motorumuzu bir hareket ettirelim. DC motorumuzu hareket ettirmemiz için robotlar bölümüne giriyoruz. Aşağıya doğru iniyorum. Pinobot teker diye kodumuz var. Sağ taraf A1 ve A2 bölümünü temsil ediyordu. Sol tarafta B1 ve B2 temsil ediyordu. Sağ taraf çünkü ben A1 A2 girişine taktım. Yön olarak ileri dönmesini istiyorum. Hız olarak da 255 hızında yapmak istiyorum. Olaylardan boşluk tuşuna bastığım zaman motorum hareket etsin. Evet, gördüğünüz gibi şu an motorum hareket ediyor. Durdurmak istiyorum. Durdurmak için değerimi 0 yaptım. Geliyorum, durdurdum. Gayet güzel. Peki, biz bu soğutmatik projesini nasıl bir tasarımın içine yerleştireceğiz? Sizler için ben şöyle renkli, güzel bir tasarım hazırladım. Şu şekilde göstereyim hemen. Ahşaplardan şöyle bir plaka oluşturdum. Dil çubuklarını şöyle tepeye koydum ve DC motoru dil çubuklarının üzerine yerleştirdim. Ben videonun öncesinde DC motorumu yerleştirdim. Yani buradaki DC motorlu bir işlem yapmayacağım. Hemen koyalım peki nasıl bir tasarım yapacağız? Ben mesafe sensörümü şuraya koyacağım. Bir çalıştıralım bakalım nasıl değerler okuyor.
Şu an okuduğu değerler 20'lerde. Ben şöyle bir çayımız var. Öncesinden hazırladık hemen. Bardağımı koyduğum zaman benim değerim 1.130'lara kadar düşüyor. Şöyle. Yani ben bardağımı mekanizmaya koyduğumda çalışmış olacak. Şu şekilde. Yani benim değerim eğer 2'den küçük ise DC motorum belli bir süre çalışacak, sonrasında ise duracak. Eğer bardak yoksa, yani 2 santimden büyükse de hiçbir şekilde çalışmasını istemiyorum. O zaman şöyle koyuyorum bardağımı. Evet, 2 santimden, hatta 3 santimden küçükse böyle bir değer veriyor. Şöyle benim için gayet ideal. O zaman durduruyorum ve artık algoritmamı oluşturuyorum. Tasarımımı, belki sizler de tasarım yapmak istersiniz diye şu şekilde koyuyorum. Bardağımı da koydum. Evet. Artık kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz. Şunları hemen kenara alıyorum. Ve yapalım. Kontrole geldim. Benim bir kontrol yapısına ihtiyacım var. İsterseniz iki tane eğer ile yapabilirsiniz. Yani eğer mesafe 2'den büyükse dur. Eğer mesafe 2'den küçük ise belli bir süre saniye çalış ve dur. Ama ben eğer ise değilse kodunu kullanıp hemen daha kısa yoldan yazmak istiyorum. İşlemler bölümüne geliyorum. Küçük olma durumunu kontrol etmek için küçüktür işaretini aldım. İlk kutucuğa robotlardaki mesafe sensörünü alıyorum. Şimdi buradan kaç numaralı kapıysa onu seçili hale getiriyorum. Ben 6 numaralı kapıyı seçili hale getirdim. Kaç santimden küçükse diyeceğiz. 3 santimden küçük ise benim DC motorum çalışmaya başlasın. DC motorumun çalışma kodu hangisiydi? Pinobot teker koduydu. A1 A2'ye takacağım için sağ taraf evet ileri yönünde, hız olarak da 255 hızında çalışsın istiyorum. Peki kaç saniye çalışacak? Benim DC motorum tam 15 saniye ya da 20 saniye. Burası tamamen size kalmış. 15 saniye çalışsın. Sonra benim DC motorum ne yapsın? Dursun. Benim için yeterli. Soğudu. Durması için zaten yine sağ taraf ileri hızında, yani ileri yönünde, hızı 0. Hızı 0 yaptırmak zaten durdurmaktı. Eğer benim değerim 3'ten küçükse, yani bardak varsa 15 saniye dönüp duracak. Peki ya 3'ten küçük değilse, 3'ten büyükse ne yapacak? Benim motorum duracak. O zaman geliyorum tekrardan. Pinobot teker hızını 0 yap. Sağ olmasına dikkat edelim. A1 A2'ye bağladıysanız benim gibi sağ taraf yapmalısınız. Hemen geliyorum kontrole. Bu işlemi sürekli yapmasını istediğim için sürekli tekrarlı kodun içerisine alıyorum. Önce bir olaylardan yeşil bayrak ile çalıştırmak istiyorum. Şöyle kaldırayım. Şu an DC motorumda hiçbir şekilde dönme yok. Şöyle mesela yaklaştırdım elimi. Dönmeye başladı. Şimdi 15 saniye dönüp duracak. Bekliyorum. Gayet güzel. Şimdi artık kodlarımızı içine atabiliriz. Kapatıyorum. Kodları kartımızın içerisine atmak için sürekli tekrarıyla yeşil bayrağı arıyorum. Robotlardan Pino programını alıyorum. Sağ tıklayıp Arduino'ya yükle diyorum. Tekrardan Arduino'ya yükle diyorum. Şu an yükleme işlemim başladı. Bilgisayarımda yazılı olan kodlarım kontrol kartımızın içerisine yüklenecek. DC motoru birazdan çekeceğim. Bir kere deneme de yapmak istiyorum. Pille çalıştıralım öncesinde. Yükleme işlemi bitmeden kabloyu çıkartmıyoruz. Yükleme işlemi bitti. Kapat diyorum. Şimdi çektim kablomu. Pilimi takacağım. Taktım. On-off'tan on'a getireceğim. Şu an gördüğünüz gibi hiçbir işlem yok. Bardağı gördü. Dönmeye başladı. 15 saniye dönsün. Sonrasında artık durdurup tasarımımızla birleştireceğim. Harika. Kapatıyorum. Şimdi artık tasarım ile birleştirebiliriz. Şöyle tasarımımı alıyorum. Silikon tabancayla hemen.
Sensörlerimi takıyorum. DC motorumu yerleştiriyorum. Pilimi takıyorum. Ve şimdi hemen on-off'tan on yapıyorum. Şu an herhangi bir nesne önünde olmadığı için, bir bardak olmadığı için DC motorum çalışmıyor. Şöyle kendimi çok yaklaştırmadan size doğru çevireyim. Bardağı da şuradan alayım. Şimdi sistemimizin içerisine bardağımızı koyuyoruz. Evet. Çalışacak. Evet, şimdi bir durduruyorum. Fark ettiyseniz bir şey olmadı. Ne oldu? Bizim DC motorumuz çalışmaya başladı. Fakat dur dedikten sonra hiçbir şekilde bekle demediğimiz için çalışmaya sürekli devam etti. O zaman bu tarz durumlarda ne yapıyoruz? Hemen hiç devremizi sökmüyoruz çocuklar. Şöyle pino kontrol kartımızı, USB kablosunu tekrar bağlayacağız. Sadece pilini çıkartıyorum. Geliyorum. Şu bardağımı şöyle alayım, dökülmesin. Şu şekilde kablomu takıyorum. Bağlantı kuruldu tekrardan. Geliyorum. Bağlan diyorum. Seri porttan COM6'yı seçiyorum tekrardan. Bağlan diyorum hemen. Hızlı bir şekilde aygıt yazılım güncellemesi yapıyorum. Yani içerisindeki kodları bir sil diyorum. Bekliyorum şimdi. Şu anda bizim bardağımız burada evet 15 saniye sonra duruyor. Fakat biz durdan sonra herhangi bir bekleme komutu koymadığımız için hiçbir şekilde bizim motorumuz durmadan devam ediyor. Geliyorum, yükleme bitti diyorum. Tekrardan buradaki kodların içinden geri ala geliyorum. Ve şimdi buraya şunu ekleyeceğim. Evet, benim mesafem 3'ten küçük ise benim motorum 255 hızında 15 saniye dönsün. Ama sonrasında durduğunda benim bardağı almam için bir süre olsun. 1 saniye bekle kodunu alıyorum ve diyorum ki 5 saniye dur. 5 saniye içerisinde, isterseniz 10 saniye yapın. 5 saniye içerisinde hala daha bardak alınmadıysa tekrardan devam edebilirsin. Şimdi bu kodların içerisine yüklenmesini istiyorum. Arduino'ya yükle diyorum. Arduino'ya yükle diyorum. Tekrardan. Şimdi yükleme işlemim gerçekleşiyor. Bu tarz durumlarda hemen bütün kablolarınızı sökmenize gerek yok. Hemen pilinizi çıkartın, on-off'a getirin. Bilgisayarınız ile bağlantınızı kurun ve kodunuzda güncellemeyi yapın. Kapattım. Şimdi hemen kablomu çıkartıyorum. Pilimi takıyorum. On-off'tan on'a getirdim. Şöyle hafiften çeviriyorum. Ah, elimi gördü. Çalışacak şimdi. Bardağa koysaydım hemen. Normalde bardağı ön taraftan koyacağım ama ben sizlere rahat bir açıdan gösterebilmek için kenardan koyacağım. Evet, durdu. Hemen hızlı bir şekilde bardağımı koydum. Şu şekilde. Şimdi soğutma işlemi başladı. 15 saniye çalışacak. 15 saniyenin sonunda bardağımı alacağım. Durmasını bekleyeceğim. Hala çalışıyor şu anda. Evet, artık bardağımı alabilirim.
Gördüğünüz gibi artık çayımız, kahvemiz ya da sıcak çikolatanız artık ne isterseniz rahat bir şekilde koyup soğumasını bekleyebilirsiniz. Soğuduktan sonra da afiyetle içebilirsiniz. Sizler için tekrar deniyorum. Bir daha dursun. Şöyle çevireyim bu sefer. Durduktan sonra çekeceğim. Evet, artık çayımız tamamdır. Şimdi yönetmenimize bunu verebilirim. Evet, sizler de elinizdeki Pino kartınız, mesafe sensörünüz ve DC motorunuzla böyle bir proje sistem yapabilirsiniz. Sonra bunu büyüklerinize hediye edebilirsiniz. Videolarınızı ve resimlerinizi bekliyoruz. İyi çalışmalar dilerim.